bugün başımıza inanılmaz bir olay geldi. Çok acıktık. Yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar tost şöyle bir şey. Domuz etsiz bir şey bulamıyorsunuz. Şu an köpek eti yiyorum. Java çayı söyledik yanına. Lan dedim öleceğiz herhalde dedim. Birkaç tane fare vardı şu boylarda. Suya karıştırmış Vicks içiyorum. Kahve çok iyi. Pik diye bir yere geldik. Pazar Baru denen bir yere geldik. Yavşak bizi koparmaya çalışıyor. Oğlum bu sokak satıcıları ne ayak lan? Bence kazıklandık. Katedral klasik bir katedral değil. Bu arada Jakarta gerçekten her dine saygı gösteren bir ülke. Evet, bunu beğendim. Ama cami klasik bir cami değildi. İnsanlar sokaklarda yatıyor. Dün burada 2 tane yatak vardı. Otelden çıktık şimdi. Bugün bu oteldeki son günümüz. Planlarda bir değişiklik oldu. Şimdi İstiklal Camii'ne gideceğiz. Katedrale gideceğiz tam karşısındaki. İstiklal Camisi bu arada en büyük cami arkadaşlar. Dünyadaki en büyük 10 camiden biri. Tamam. İnandım tamam. 5 katlı falan yani bayağı büyük bir yer. Onu duyduk. Kahvaltı yapmaya gideceğiz. Chinatown dedikleri, Çin Mahallesi dedikleri mahalle var. Oraya gezeceğiz. Taman Mini dedikleri bir yer var. Bizim Minyatürk gibi. Oraya gideceğiz. Sonra bir gece otelde kalacağız. Ertesi gün saat 1 gibi Bandung'a geçiş yapacağız. Panoramik trenle. Yani etrafı izleyebileceğimiz güzel bir yolculuk olacak. Onun da videosunu Bandung başlığı altında atacağız arkadaşlar. Şimdi doğrudan camiye ve katedrale gidiyoruz. Dün burada 2 tane yatak vardı. 2 kişilik yatak atmışlar böyle buralara. Ve yatıyordu çocuklar üzerinde. Evet, dün sahibi tren istasyonuna bıraktım. Beraber yürüdük. Dönüşte insanlar sokaklarda yatıyor. Özellikle tren istasyonunun olduğu yerde. Bildiğin şöyle yerlerde yatıyorlar. Ve birkaç tane fare vardı şu boylarda. Adamların yanlarından Bir daha göster boyutunu. Şu boylarda. Adamların yanından hoplaya zıplaya böyle geçiyorlardı. Böyle yola doğru koşuyorlar falan. Bir tuhaf oldum ilk gördüğümde çünkü alışık değilim. Yani kedi de var işin ilginç tarafı. Ama fareler kedi kadar olduğu için herhalde bu kediler yiyemiyor onları. Evet arkadaşlar, Postblok içinde bir yerel Endonezya yemekleri satan bir yere geldik kahvaltı için. Batagor isimli şu yemeği sipariş verdim kahvaltı için. Yakından çek istiyorsan şöyle üstten. İçinde böyle köftemsi bir şeyler var şöyle. Cipsimsi şeyler var. Noodle falan var böyle sulu bir şey. Şunu sipariş verdik. Unuttum bunun adının ne olduğunu. Endonezyalı arkadaşlar yardımcı olacaktır. Birgül için yine yerel. Ama bizim yerel. Türklerin yerel. Haşlanmış yumurta, domates. Ama Endonezya yumurtası, Endonezya domatesi, Endonezya salatalığı. Evet yani şey dedim. McDonald's yok mu dedi. Bir de Java çayı söyledik yanına. İçmek için sıcak çay. Bunun da bir tadına bakacağız. Yanında ketçapla falan geliyor. Şöyle. Bir de şu limonum düştü. Bir de yeşil limon galiba bu limon. Yeşil limonla geliyor Evet, böyle küçük. lime. Ama Lime'la. çok böyle değişik, çok ekşi Evet. duruyor yani. Kargo bu şekilde. Afiyet olsun diyelim. Hemen hızlıca bir tadına bakacağız. Böyle bir reaksiyon videosu. Şu pişiye benzer şeyin tadına bakacağım. O güzel. Biraz böyle ekşi. Arada böyle galiba ottan mı öyledir. Ekşi bir tat geliyor. Peynirli börek gibi. Peynirli pişi gibi biraz. Çiğ böreğe benziyor biraz tabii ama biraz ekşi. Bala batılı bir yerim bunun normalde de bal yok. Dur lan. Şunun tadına bakacağım. Bunun içinde bir şey var. Galiba. İçinde galiba tavuk gibi bir şey var şurada. Yedim az önce. Garip bir eti var. Çok beğenmedim. Tavuk değil galiba bu. Çok iyi gelmedi tadı. Bunu çok beğenemedim. Şuna bakacağım. Köftemsi bir şey var. Bunlar da batador muydu? Neydi? Öyle bir şeydi. Her şeyi yiyorsun. Biraz ciğer gibi. Bu iyi. Ama şunun içindekini çok beğenmedim. Değişik bir tadı var. İlk ısırımda iyi gelmişti. Sonradan bir kötü oldu. Sonra onu bakayım. Ya bunlar aynı. Şurada böyle ekmeğimsi bir şey var.
O da aynı. Değil mi? Ya diş aynı da. Bunun içinde bundan var. Ama ne bu bilemedim ya. Tavuk desem böyle çok beğenmediğim bir tadı var. Çok geçerli olmadı Batagor. Maalesef Batagor'u beğenmedim. Şuradan. Bir ısırık daha alayım da ağzım tadı yerine gelsin. Bu arada beğenmedim diye yemeyeceğim anlamına gelmiyor. Bunu şimdi gömeceğim ben. Çayı iç. Çaya bir bakalım. Ya şurada sos falan var belki. Onunla yemem gerekiyor. Sos da acıdır diye korkuyorum. Evet, çay biraz değişik. Beğendim ama çayı beğendim. Hafif. Ada çayına benziyor. Ada çayından bence daha iyi. Öyle söyleyeyim. Çayı beğendim. Çay güzel. Java çayı. Şu tam geçen not almadı benden. Batagor dedikleri. Türkler için özellikle söylüyorum. Çok tercih edeceğiniz bir şey değil bence. Bunu Türkler yiyebilir. Uğur bile tercih etmediyse. Yani bunu Türkler yiyebilir. Bunu çok beğenmedim. Yani çok bana hitap etmedi. Çay güzel. Java çayı içebilirsiniz. Bunu yiyebilirsiniz. Şurada sos var ama şimdi ketçap gibi duruyor. Batıracağım. Cayır cayır yanacak. O yüzden korkuyorum. Çok da denemiyorum. Acı çok seviyorlar. Evet çok. Mesela şu verdikleri biber acıymış. Yani buna acı koyamamışlar. İçlerinde kalmış. Yanında biber veriyorlar. Öyle söyleyelim. Bunu sorduk. Yemedik o yüzden. Şimdi şu verdikleri limonu deneyeceğiz. Çok ekşiymiş. Ne kadar ekşi ona bakacağız. Çok ekşi değil de kabuğu biraz acı. Yok baba bir numarası yok. Sil bunu şimdi atmaya gerek yok. Magnet alalım mı? Ha? Magnet alalım mı? Olur. Küçük bir anahtar mı? Ya da do we have magnet? Magnet? Direkt set olarak böyle bir magnet var. Ya da sadece bir tane mi alalım? How much money? 100,000 rupiah. 100,000? 1,000 rupiah. Siz kendinizi kurnaz sanıyorsunuz da biz de Sultanahmet'te turist değiliz. Ayıklıyorsunuz mu? 1000 rupi mi oluyor? Yok ya 100,000 diyor. 100. Wow. No, this is very expensive bro. Okay, thank you. Oğlum bu sokak satıcıları ne ayak lan? Bu sokak satıcıları ne ayak? Bak biri bize sahte para verir. Tuk tukla konuşuyoruz 2 adım yer. Yani Gojek'in 25.000 rupi dediği yere lavuk bize 100.000 rupi diyor. Eleman gelmişim diyor 100 rupi diyor yani 100.000 rupiden bahsediyor. Şu 4 tane magnet için. Abi nereden geldiğini sordu. Türkiye deyince içeri aldı. Bize şüpheli baktı aslında. Sonra Türkiye dedi. Türkiye deyince Evet. where are you from Türkiye Başta bir deyince. önümüzü kesti. Şey mi acaba ya? Müslüman olmayan almıyorlar galiba. O yüzden memleket sorunu Hayır olabilir. Müslüman olmayan almıyorlar değil de yani bir şey yapıyorlardır bence bir şeyi vardır hani Müslüman olmayanlara karşı uyguladıkları bir protokol falan vardır belki. Ya şimdi camiye geliyoruz ya. Caminin girişinde sadece bunu yaptı. Çünkü başka yerde böyle bir sorun olmamıştı. Mesela dün akşam geldik buraya girmek için. Namaz mı kılacaksınız dedi. Hayır dedik. O zaman giremezsiniz dedi mesela. Belli bir şey var. Gezi için dedi. Şu saatler arasında gelebilirsin dedi. O yüzden bu gezi kısmını bu saate erteledik. Yani namaz dışında giremiyormuşuz içeri. Ama şu an Acaba turistik olarak Ayasofya'da girebiliriz. böyle bir şey yapıyorlar mı? Ayasofya'da bilmiyorum ya. Ayasofya'da ama Yani- Ayasofya'da şu an gerçi ibadete açıldı. Tabii o yüzden sordum. Ben girdiğimde müzeydi. O zaman girebiliyorduk. Belki şu an namaz saatlerinde giremiyorlardır. Bilemeyiz onu. Bayağı büyük bir cami. Yani Endonezya'nın en büyük camisi. 5 katlı. Şöyle büyük sütunlar, büyük yapılar. Şöyle. Yani caminin minaresini göremiyorsunuz. Arkada bir yerde böyle. Yani çünkü bina çok yüksek görünüyor. Uzaktan ancak görebiliyorsunuz caminin minaresini. Başta biz bu caminin minaresi yok mu? Böyle bina gibi mi yapmışlar falan dedik. Ama sonradan Bir tane minaresi gördük ki şu var. arkada bir yerde bir tane minare gördük. Diğeri nerede? Bak şurada şey var, fotoğrafı var. Bak şöyle. Bir tane minaresi Şöyle var bir- yani. Ya, kocaman camiye yapmışlar. Bir tane minare yapmışlar. Bilmiyorum. Daha iyi olmuş sanki ya. Köşe, belki arka köşede bir tane olabilirdi.
Evet, camiye girmek istedim ama altında şort var diye, kapri var diye giremedim. Turist bilgi merkezine gönderdi. Şu an Almanlarla, İtalyanlarla aynı yerdeyim. Bana bunu giydirdiler. Belli bir giriş saatimiz varmış. 11.30. 11.30'da giriş yapacağız. 9 dakika bunu bekleyeceğiz. Komple anladığım kadarıyla turistlerle birlikte gireceğim. İnşallah bizle birlikte bir rehber oluyordur. Yani bir gün içeri girdiğimde bir problem olmadı. Bende problem oldu. Böyle bekliyoruz yani. 11.30'da içeri gireceğiz. Buzsuz giremiyorsunuz ya da uzun pantolonla girin. Evet, bu kadar. İçeriye girdim arkadaşlar şu kısımdan. Şu an 1. kattayım. Mescit tarafı burası galiba. Evet, bayağı büyükmüş. Büyük vantilatörler çalışıyor içeride. Şöyle bir şey. Büyük bir alan. Bu da bayağı iyiymiş yalnız. Ve tarafı gerçekten büyük yapmışlar. Karşıya bir ekran koymuşlar. Ekran ne için bilmiyorum. Yani kubbesini beğendim. Bayağı modern ve gerçekten büyük duruyor. Star Wars'tan çıkmış gibi. Gördüğünüz gibi. Kubbe tarafını çok beğendim. Kubbe tarafı gerçekten güzel. Tavanlar da güzel. Dışarıdan bu kadar büyük olduğu belli olmuyor ama içeriden görebiliyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Bir de en üstü var. Şu kısımda var. 5 katlı gerçekten. Üst katlara çıkmaya bence gerek yok. Tamamen dolu olduğunda burası üst katlar kullanılıyordur. Büyük ihtimalle aynıdır. Genel olarak caminin görüntüsü bu. Ama istediğim şey var. En üst kata çıkıp bir de en üst kattan şu kattan burayı bir çekmek istiyorum. Çünkü bayağı bir büyük ve cami sadece ibadet için kullanılmıyor. Programlar için de kullanılıyor arkadaşlar. Bir Helal Walk diye bir program varmış. İstiklal Helal Walk. Konuşmacılar geliyor. Burada konuşma yapıyorlar. Görüyorsunuz bazı insanlar gelip konuşma yapıyor ve izleyenleri, dinleyenleri var. Hatta yayın bile yapılıyor burada. Sadece ibadet için kullanılan bir yer değil. Şimdi şu üst kata bir çıkalım. Yukarıdan manzaranın ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir de oradan görmek istiyorum camiyi. En üst kata çıkamadım arkadaşlar. Kilitlemişler. Kapıya zincir vurmuşlar. Ya aslında şuradan atlarım da şimdi. Atlarız, atlamaya gerek yok yani. Evet, sadece buraya çıkabildim. Buradan daha yukarısına izin vermediler. Yani daha doğrusu kapılar kilitliydi. Ben de atlamadım açıkçası. Bir kat yukarıdan da bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şura çok iyi ya. Rengini çok iyi yapmışlar. Dışarıdan bildiğin apartman gibi duruyor ama içerisinde bayağı şu cam gibi görünen işlemeler ama cam olmayan işlemelerle gayet iyi bir cami olmuş. Bu ortadaki kısım sanırım kadınlar ve erkekleri ayırmak için. Oğlum ben az önce kadınlar kısmında yürümüşüm galiba. Şurada yürüdüm ben az önce. Burası erkekler için, burası kadınlar için. Kimse de bir şey demedi ha. Neyse. Bizde olsa döverlerdi. Ama sadece, gerçi onlar da turist. Sadece ben değilim dedim ama şu adamlar da turist. Onlar da bilmiyorlar. Onlar da kadınların olduğu yerde geziyorlar. Ben de şimdi öğrendim. Neyse, Allah affetsin. Şurayı da göstereyim size. Gördüğünüz gibi burada gençler toplanmış, takılıyorlar. Hemen şu bahsettiğim minare işte bu. Sadece tek minaresi var. Burada o da. Ön taraftan zaten görünmüyor. Arkası da şuradaki Monas. Çıkmıştık zaten, size göstermiştik. Burada insanlar takılıyorlar, yemek yiyorlar. Burada serinleyenler var. Mermerlerin üzerine yatıp. Mantıklı. Benim ülke orada böyle yapıyor. Mermer gördüğüm sıcakta yatıyor üzerine. Serinliyor. Uyuyanlar vesaire. Şimdi çıkış yapıyoruz. Katedrale geçelim. Kilise ziyaretinde aynı denk geldik arkadaşlar. Ama kiliseye giremedik. Dolu olduğu için bizi böyle bir odaya yönlendirdiler. Buradan, bu ekranlardan ayini izleyebilirsiniz dediler. Şu an buraya geldik. Şimdi Hristiyanlarla birlikte şu an ayini ekrandan takip ediyoruz. Ayağa kalkın dediler. Sebebini bilmiyorum. Bugün sanırım ibadet günü. Kilisenin içine giremedik. Saat 5'ten sonra geliyoruz dedik. 1 saatten sonra.
ekranlarda kilisenin içindeki ayini gösteriyor. Bir saat sonra kiliseye girebileceğiz. Çekim yapabileceğiz. Kemuliaan kepada Allah di surga. Şu an kilisenin girişindeyiz. Az önce şuradaki bir odada izlemiştik ekranda. Burası kilisenin içi. İbadetlerinin bitmesine 5 dakika kalmış. Onlar çıktıktan sonra kilisenin içini görebileceğiz. Şu an onların ibadetinin bitmesini ve çıkmalarını bekliyoruz. İçeri girdik arkadaşlar. Hristiyan ilahileri çalıyor. İçerideki yapılar güzel, sanatsal. Burada insanlar ibadet ediyorlar. Böyle bir yapı var sanatsal bir şekilde. Bu alana girmek sanırım yasak ya da sahne tarafı. İnsanlar ibadet ediyorlar. Hristiyan Endonezyalılar. Çoğunluğu Müslüman olsa da hepsi Müslüman değil tabii ki. Burası işin sahne tarafı. Az önce papaz burada konuşuyordu. Şöyle bir yerde. Papaz mı oluyor bilmiyorum şeyde. İnsanlar fotoğraf çekiyorlar. Şurada. Şu benim arkadaşım Ethan. Az önce tanıştık. Çinli. Girişi burasıydı. İç tarafı güzel. Mimarisi güzel. Eski dönem. Ama ne zaman yapıldı bilmiyorum kilise. Hani inşallah ilahiden telif yemeyiz. Şu an insanlar fotoğraf çekiliyor. Kürsü tarafı kapandı. Demek ki buraya her zaman girilmiyormuş. Sadece aynı zamanda Big Papaz gelip girebiliyor. Şöyle bir yapı var. Sorry. Evet. Şöyle millet fotoğraf çekiyor. Ben onları hiç rahatsız etmeden şöyle içeriye doğru. Burası tıklım tıklım dolmuştu arkadaşlar. Sonra gelenleri diğer tarafa aldılar. Az önce bizim olduğumuz yere. Hatta bir de orta tarafta bahçesinin avlusunda bir toplanma vardı. Oradan izlediler ayini. Sonra ayinin bir kısmında papaz onlara ekmek getirdi sırayla. Öyle bir durum da vardı. Yani azımsanmayacak kadar çok Hristiyan var Endonezya'da. Yani bizim Taksim'deki kiliseyi biliyorum sadece. Daha küçüktü. Burası gerçekten daha büyük. Yani diğer taraf en büyük camiydi. Burada belki en büyük kilisesidir. Bilmiyorum. Şurada şöyle bir heykel var ve insanlar mum yakıyorlar. İşte şurada sanırım Meryem ve İsa. Şöyle sessiz olalım. Mumlar yakılıyor ve dualar ediliyor. Görüyorsunuz. Yine duvarlarda resimler var. Bu konuda tabii ki kilise ne kadar güzel olsa da bir Ayasofya değil. Gerçekten Ayasofya'nın duvardaki çizimleri vesaire inanılmazdı. Hala bence Ayasofya mükemmel bir yapıt. Türkiye'ye, İstanbul'a gelen turist arkadaşlar için söylüyorum. Ayasofya'ya mutlaka gidin. Hangi dine mensup olduğunuz önemli değil. Ayasofya'ya mutlaka gidin arkadaşlar. İnanılmaz bir yer. Evet. Kilise de bu şekildeydi. Şimdi buradan çıkacağız. Chinatown'a gireceğiz. Çin mahallesine. Çok kişi burada ibadet etti. Allah kabul etsin diyoruz ibadetlerini. Okey. Sonraki aşamaya gidelim bakalım. Arkadaşlar
Biraz önce Jakarta Katedrali'nden çıktık. Bir ayin vardı. Bir saatlik bir ayine de katıldık o arada. Yani ilk defa bir ayine katıldım açıkçası. Yani Hristiyan ayinine katıldım. Çok değişikti. Böyle ne bileyim. Tabii yani şimdi bize biraz farklı geliyor açıkçası. Bence çok farklıydı. Kilise güzeldi. Bence çok böyle... Güzel yapıydı. Kiliseler genelde zaten hep güzel oluyor açıkçası. Şimdi onu Aslında söyleyeyim. eski camiler de çok iyiydi. Evet, Yeni eski camiler de çok güzeldi. Şimdi yeni camiler öyle olmuyor. Özellikle bu vitralli camiler vesaire hala çok güzel. Bunda da böyle çok güzeldi kilise. Çok Peki iyiydi. bu cami için ne diyorsun? İstiklal Camii. İstiklal Camii güzeldi ama İstiklal Camii yani açıkçası şöyle bir şey var. Yabancı işte İstanbul'a giden bir turist mesela gelse Jakarta'daki camiyi görse ve onun cami olduğuna inanmaz. Yani bu camiden. Çünkü dışarıdan cami gibi durmuyor. Açıkçası onu söyleyeyim. İçeriden de çok şey durmuyor ya. Ya içeriden de çok cami Ya gibi bir tane durmuyor. büyük bir kubbesi var. O güzel ama yani onun dışında dümdüz ekstra bir şey yok. Bizdeki mesela o çiniler, o sanatlar, o hat sanatları üzerinde yapılan Aynen. efsane duruyor. Burada dümdüz bir şey yapmışlar. Ya zaten şöyle hani modern bir cami yapmışlar. Evet, modern bir cami. Yani tarihi hani böyle ufak bir dokunuş yapalım, bir sanatsal bir şey katalım diye çok uğraşmamışlar bence. Tek cami özelliği halılardı. Halılar da zaten Türkiye'den hani gitmiş Türkiye hediye olarak göndermiş halıları da. Yani tek sanatsal şey katan, cami özelliği veren halılarıydı açıkçası. Ama cami çok büyüktü. Yani Çok bence büyük ya. Etkinlik alanı falan var cami. aynen büyük olması açısından tabii ki güzeldi. Çünkü yani Jakarta çok kalabalık bir şehir. Endonezya çok kalabalık bir ülke. O yüzden bence büyük olması güzeldi caminin. Katedral de güzeldi. Katedral de büyüktü. Çok kalabalıktı ayin. Ben hani Jakarta'da bu kadar Hristiyan olduğunu bilmiyordum açıkçası. Ya çünkü %98'i mi ne Müslüman bir ülke Jakarta. Ülke Jakarta, Endonezya pardon. Ama yani çok fazla Hristiyan vardı. Güzeldi. Herkes teşekkür etti. Galiba orada katıldığımız için teşekkür ettiler ya da bize dua ettiler sanırım. Hani herkes birbirine böyle bir şeyler yaptı. Oturduğumuz yerden bayağı bir dua kaptık yani onu söyleyeyim. Yani şey bilmiyorum açıkçası hani Konsepti bilmiyoruz. ne Yani söylediğini bilmiyoruz çünkü İngilizce de değildi İngilizce ayin. değil bu arada, Ya da kendi dillerinde- aynen kendi dillerinde okudular İncil'i falan. İncil'i bile kendi dilinde okudu adamlar. Yani o yüzden biz ne dediklerini anlamadık. Ama yani sonuçta bu da bir din. Kötü bir şey söylediklerini zannetmiyoruz. Yani katedral güzeldi. İçerisi güzeldi. O dokunuşlar. Katedrallerde hiçbir zaman bir şey yok. O tarihi sonuçta belli simgeler var. Onları her zaman koyuyorlar. Yani o yüzden hiç değişen bir şey olmuyor aslında. Yani yine mimarisini gördünüz zaten. Gotik tarzda bir mimarisi vardı. Onun harici bir şey yoktu yani. Yani katedral klasik bir katedraldi. Ama cami klasik bir cami değildi. Bence yine buraya gelirseniz Jakarta'ya camiye ve katedrale gitmeniz gerekiyor. İkisi de bence iyi yapılar. Yani biz kendi camilerimize kıyasladığımız için kötü oluyor aslında. Kötü değil cami. Sadece Tabii. çok sıradan, Yani çok düz bir cami yapmışlar. aynen Türkiye'deki camilere Türkiye'deki göre bir camiyle kıyaslayamazsın. Öyle söyleyeyim. Yani Endonezyalı arkadaşlar zaten Türkiye'ye gelince bize hak vereceklerdir. Türkiye'deki camileri görünce. İnanılmaz bir yer. Şimdi de Pazar Baru denen bir yere geldik. Buranın tarihi pazarı arkadaşlar. Önce mekan olarak başlıyorlar. Biraz İstiklal Caddesi gibi sağda solda dükkanlar var. Yerel, traditional ürünler satıyorlar. Gördüğünüz gibi şöyle yakından bir çekelim. kumaşlar satıyorlar. Çok güzel. Kumaşlar, kıyafetler falan var. Selamat malam. Gördüğünüz gibi şöyle Endonezya ürünleri. Meşhur gömlekler. Kendime bir tane alacağım. Aynı şekilde elbiseler. Bu şekilde metresi 48.000 diyor. Gördüğünüz gibi kumaşlar vesaire elbiseler. Thank you. Bu şekilde bir cadde. Sağda solda böyle genelde giyim ürünleri var. Ve bu cadde bir yerden sonra bu Pazar Baru dedikleri cadde meşhur. Bir yerden sonra normal pazara dönüyor. Yani meyvelerin satıldığı, çadırların kurulduğu bir pazar da var. Ve aynı zamanda sağ tarafında bir teknoloji mağazası var. Mağazası demeyeyim, teknoloji pazarı diyeyim. Oraya da bakacağız. Bir hard disk almayı düşünüyoruz. Gidip bakacağız. Yani o kısma kadar şu an buralar böyle dükkan gibi. Pazar tarafı gelince size göstereceğim. Pazar tarafına geldik. Burada işte bildiğiniz pazar, tezgahlar, mezgahlar. İnsanlar çok iyi ya. Bayılıyorum insanlara. Ya hırsızdan dolandırıcılar.
Adam beni dolandırmaya çalışıyor ama genel olarak iyi yani baktığın zaman. Bir şey de diyemiyorsun, dövemiyorsun eşeğoğlu eşeği. Ya deniyor böyle. Sen lan olur mu öyle diyorsun, gülüyor tabii. Kendini anlıyor bu sefer. Utanıyor da böyle hani. Dandik bir 4 tane magnet için 100.000 fiyat ver lan, 100.000 dedim, saçmalama dedim, diyor ki gülüyor böyle falan yapıyor. Burada çantacılar var. Şurada yine sağda solda kumaşçılar. Pazarın bir kısmı toplanmış. Bu geri kalan kısmı. Pazar Baro dedikleri cadde. Bak şöyle şeyler satıyorlar. Gel bakalım. Hi, what's that? Sweet. Melon. Melon? Kavun mu? Kavun. Kavun ama değişik. Orange. Mandalina benziyor. Mandalina mı? Bak portakala bak. Kalmış mandalina benziyor. Yani bu da kavun. Kerut mutawan. Kerut. Bagai sang surya. Kivi var. Ciku. Chiku. Chiku. What is chiku? Bu neymiş ya? Bebeğim bu ne? Hangisi? I know salak. Hangisi? Merahnya sandri. Ini doang, ini konten. Sweet. No. Sweet. Yok ne? I will try another time. Thank you. Selamat malam. Terima kasih. Bagai sang surya Ya. dan minari dunia. Bozum olsaydı bu ablayı verirdim. Tekannya nak. Bozum olsaydı bu ablayı verirdim ama şey yok. Bozum yok üstümde. En azından şarkı söylüyor. Hello. Aa kapatıyorlar. Olamaz. Kesinlikle olamaz. Gel bakalım. Teknoloji mağazası burasıydı ama sanırım geç kaldık. Kapatıyorlar. Open. Okey. Gel gidelim. Ha close diyor ya, kapatmış. Close. Okey. Close right? Okey. Kapatmış. Geç kaldık, yetişemedik. Oradan bir şey yapacağız. Şu cadde tarafına bir bakalım. Heh, az önceki şeyin içi bu. Şu. What is this? Sao. Sao. Bak böyle. Tester. No test. Sao. Thank you. Bu ne? Jambu. Yambu. Ya, jambu. Yambu. Alalım bir tane. Bir tane alalım. Can I get one? Just one? Yes. Yes. And this? One. Just one. Şundan ve şundan birer tane alacağız arkadaşlar. How much? 40. 40? Ya, 40. 40. Ya, niye bu pahalı bu kadar? Why expensive? Dur bakayım ya. 30. 30? Ha? Bizi yeme. Bana biraz fazla fiyat söylediğin gibi geldi. 20? 20. Yavşak. Tut bakayım. Yavşak bizi koparmaya çalışıyor. Belki 20 de değil de bakacağız yani. 40.000 dedi başta. Emin misin dedim. 30'a düştü. Oğlum bak beni koparma dedim. 20'ye şey yaptık. Thank you sir. Thank you. Terima kasih. Selamat malam. Bence kazıklandık. Abi bence de kazıklandık. Yani Hatta sahte para bile vermiş olabilirler çünkü daha önce birisi denedi bunu. ya gerçi adamın pazarı burada. Sahteyse gelir yine buna verir. Bana sahteyim. Nereden bulacaksın Ya yani? burada tezgah açıyordur pazar sonuçta. Adam senin turist olduğunu düşünüyor. Yarın gideceksin sen ona Yarın göre. gelirim buraya. Ne anlayamayız ki biz. Yarın gelirim. Parayı geri iade ederim. 10.000'e şey yaparım bu sefer. 10.000'e alırım. Yapamayacağını biliyoruz Görürüz ya. bakalım. Şunu fark ettim. Endonezyalılar biraz çekiniyor bu mevzudan. Yani çok çatışmaya girmek istemiyorlar. Bizim Türkler gibi değil. Yani burada en böyle insanlara yapışan kişi olarak tuttukçuları söyleyebilirim ama onlar bile pazarlık yaptığı zaman dibine kadar düşüyor yani. Çünkü şey olayında birini dolandırmaya çalıştıkları anlaşılınca bu sefer çok iyi davranmaya başlıyorlar. Ha bence Uğur
Kazıklandı. Bence fiyatı 20.000 değil bu arada. Aynı fikirdeyim. Kazıklandı. Daha fazla şey yapmak istemiyorum. İnşallah para sahte çıkmaz. Para sahteci değil. Şimdi kazıklanma olayımızı çok takmıyoruz. Çünkü 20.000 bizim için 50 lira. Yani 20.000 Yani şey olarak 50 lira. bence bunun değeri 10.000 falandır. Endonezyalılar yazarsa seviniriz. Aynen. 10.000 falandır bence bu aldıklarımızın değeri. Ama para bence normal. Bunlar da bir eski bir yeri para muhabbet yok. Sonuçta sahte bile olsa yanına niye taşıyor ki adam onu sonra? Öyle bir şey var. Burası teknoloji yeri. Han gibi bir yer Kapalı. ama içeride dükkanlar kapalı. Yani dışarıdaki kapıyı da kapatacaklar. Bizim otelimiz şurada zaten. Bizim otel şurası. Şu yeşil yer. Şurası. Şurada bir yer gördüm ben. Kingston falan yazıyordu. Biz de zaten hard disk arıyoruz. Kingston olursa güzel olur. Gidip bir fiyatlara bakacağız şimdi. Ha açıkmış da zaten. I need portable hard disk. Do you have portable hard disk? Portable hard disk. Yes. Do you have hard Can you disk? show the picture? For example. Hard disk. I can. Do you have hard disk? We don't have like this, but Show we me. have. Show me. Maybe I can suggest Okay. you like this. I need 2 tab. Can I see? Can I see? Abla muhasebeci galiba. Hesaplarla, kitaplarla ilgileniyor. Gigabyte? No, that is phone, phone, and USB, Yes. USB and USB and Type-C. Type-C. It's more. But Uyumlu mu bilemeyiz. direkt bunu atsak mı ya? Telefona takıyorsun, Hı hı. sonra buraya atıyorsun. Bura, we can use for this. Sure. Are you sure? Yes. The input is Type-C or Yes, USB? Type-C. Yes, Type-C. Yes. We can use. And more big. No, it's only we have. How much? 525. 5. 25. 25. 525.000 rupi, 1324 lira yapıyor. 512 için biraz pahalı geldi bana. 2700'e 2 terabayt görmüştüm ben çünkü. Okay, we think about this. We are staying in this hotel. Maybe we can come tomorrow. Okay, no problem. Thank you sir. Thank Terima you. kasih. Selamat malam. Selamat malam. Type-C işimizi görür mü bilmiyorum. Ona bir bakacağız. İşimizi görüyorsa tabii ki küçük bir şey taşımak daha iyi olur. Okey. Cami, katedral gezimiz böyleydi. Sırada Chinatown, Çin mahallesi var. Oraya bir gidip bakacağız. Akşam vaktinde gitmek istedik. Işıklar daha iyi olacaktır orada. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, Pik Indah Kapuk, yani açılımı P Indah Kapuk, P'yi unuttum. Pik diye bir yere geldik. Buranın içine Chinatown diye bir yer var. Ayrı bir ada yapmışlar Çinliler için. Burayı görüyorsunuz. Yani gözünü kapatıp seni buraya koysam dersin ki Çinliyim dersin. Etrafta Çin yemekleri, Çin kıyafetleri, bak orayı da çek. Çin kıyafetleri vesaire satılıyor. Çin'den gelen ürünler satılıyor. Her şey ucuz. Yaşayanlar hep Çinli. Figürler, evet. Yaşayanlar Çinli. Çince eğitimler falan veriyorlar. Dersler vesaire. Kuleyi görüyorsunuz. Şu kule var ya. Bu kule Çinliler için yapılmış arkadaşlar. Bu arada Jakarta gerçekten her dine saygı gösteren bir ülke Evet. sanırım. Çünkü Bütün dinler burada aktif arkadaşlar. yani Hiç şey yok. cami var, bahçesinde katedral var. Aynen. Çinliler için kocaman bir şey var yani. Karşısında bir kilise var. Direkt karşısında yani. Hem büyük cami karşısında hem büyük kilise var. Girişte şu tarafta şişman bir heykel var ya Çinlilerin. Bu Sürahi Hanım dizisinde arkada duran şişman heykel. Onun aynısı var. Burada da bir heykel var. Çin mitolojisiyle alakalı olabilir. Görüyorsunuz ya. Beğenler çok temiz. Baktığım zaman. Her Gerçekten yerde su kokusu var bu arada. Jakarta temiz değil pek fazla ama Çin'in şu filmlerde gördüğünüz mistik havası burada var. Yani tütsüler, mistik olaylar olacakmış gibi bir hava. Şurada gerçekten tütsüleri yakıyorlar, koyuyorlar. dilek duvarı var. Belli bir miktar bağışta bulunuyorsun. Dileğini yazıyorsun, asıyorsun. Bizdeki şu çaput bağlama mantığıyla aynı şeyler. Mesela insanlar şöyle bir tahta alıyorlar.
Arkasına dileğini yazıyorlar. Bazıları- Brandon ve Sharon, bak buraya biri yazmış bu turist. Brandon ve Sharon sonsuza kadar demiş, sağlıkla demiş, tamam mı, mutlulukla demiş. Tanrı sizi korusun, aynen. Brandon, Tanrı sizi korusun kardeşim. Bizdeki çaput bağlama mantığı gibi burada da dilek duvarı var. Şöyle biraz daha geniş çek. Gösterdim. Çekeceğim filmlerinde gördüğümüz duvara benziyor. Kuleyi de yakından. Heykel mükemmel tabii ki. Ya şu şehrin heykelciliği beni bitiriyor. 10 numara heykel yapıyor. Ya Çinlisi ayrı, Hindistanlısı ayrı iyi yapıyor, Endonezyalısı ayrı yapıyor. İnanılmaz bir yer yani. Şurada mekanlar var yine. Şimdi çok acıktık. Yemek yiyeceğiz. Ama çok acıktığımız için Çin yemeği yiyemeyeceğiz. Burada McDonald's arıyoruz. Burger yiyeceğiz. Evet. Şu an oraya gidiyoruz. Burada tam sahil havası var. Az önce şuradaydık. Sahil manzara karşısında bir performansını sergiliyor. Böyle köprünün altından düz bir yol gidiyor. Aynı yol. Gerçekten bu da reklamlar var. Gördüğünüz gibi harika bir manzara. Yine yeri Çinliler kapmış, öyle söyleyeyim size. Burada dondurmacılar, tatlıcılar. Buraya da uğrarız. Geliriz değil mi buraya da? Dondurma değişik bir şey satıyor. Şey var, içine dondurma koyuyorlar sanki. Gidip bakacağız. Ekmek kadayıfı gibi bir şeydir belki. Burada oyun yerleri var. Otomatlar. Şans oyunları. Şuraya 2 Street Fighter atabilirim yani. 2 Street Fighter atabiliriz. Mekanlar böyle. Bir kısmı sakinleşiyor, sonra tekrar hareketleniyor. Böyle garip bir yer var. İkinci defa köpek diyorum bu arada. Endonezya'da. Bir burger bar bulalım. Önce bir karnımızı doyuralım. Sonra üzerine biraz tatlı çekeriz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, geldik. Sosisli söyledik. Patates kızartması söyledik. Şöyle bir hamburger söyledik. Şöyle 2 tane su söyledik. Mineralli su diye dümdüz su satıyorlar. Anasını satayım. Dümdüz su arkadaşlar. Totalde 122.000 ödüyoruz. Gerçekten pahalıymış. Yani Çin'in ayrı, hamburgerin ayrı. Çok da beğenmedim. Bir şey söyleyeyim ben de. Bakın bunu birkaç kere Endonezya'da yaptılar, yani Jakarta'da yaptılar. Ketçap veriyorlar bir tane. Yanına Domatesli ketçap. Bir tane biberli ketçap. Yani Acı sos. ekstra acı sos olarak veriyorlar. Yani burada mayonez yok arkadaşlar. Yani mayonez sever birisiniz. mayonezini kendiniz getirin. Yok ya, vermiyorlar. Cebinizde mayonez taşıyın. Bir de şimdi Jakarta için değil ama Chinatown için böyle domuz etsiz bir şey bulamıyorsunuz. Evet, Yani şimdi hepsinde ben domuz eti mesela var. şu an köpek eti yiyorum. Evet. Hot dog. Hot dog. Sıcak köpek yeni pişirildi, onu yiyor. Aynen. Çin mahallesinde. Yani iğrenç 2 tane hamburgere 120.000 lira verdik. Bilemiyorum. 100.000 lira ne ya? Yani 120 Uğur bin, artık 120 Endonezya bin, parasıyla konuşuyor. 120.000 rupi verdik. Yani çok Bu da Endonezyalılar bile 120.000 rupi demiyorlar. 120 diyorlar. 120 diyorlar, evet. Adamlar bizim gibi sıfırlar 3.060 atmışlar. hükümet dağıtmamış. Yani 120.000 rupi verdik. Çok iyi değildi. Chinatown'u bu yüzden sevmedim. Normal Endonezya'ya göre pahalı zaten. Jakarta'da 2 öğün yemek yenir bunun. Aynen Artı öyle. içecekler dahil. Dışarıdaki lüks yaşamı görünce zaten az çok tahmin etmeliydik. Burası pahalı arkadaşlar. Ama gelin. Yani şöyle kenarda bir manzarası var. Görebiliyorsunuz. Tabii, Manzara güzel. yiyoruz aslında ya. Evet. Şimdi şey düşünün. Hani İstanbul'da deniz manzaralı yemek yediğiniz bir yer gibi düşünün. Evet. Altımız deniz yani öyle. Ama bilmiyorum, yine de bana pahalı geldi. Yani Endonezya genel için olarak pahalı. bizim için ucuz da Endonezya için pahalı bence. Neyse, afiyet olsun, çok acıktım. Hadi bak. Ha, TikTok var. Evet, Hindistan cevizi suyu içeceğiz şimdi. Abimiz bizim için hazırlıyor. Bu en iyi Hindistan cevizi. Endonezya'da Hindistan cevizi diyorlar. Fiyatı 21 rupi. Şunların fiyatı 40.000 rupi. Tayland'mış. Ama biz Endonezya'yı duymuştuk. Gayet iyi diye. Ve abimiz bizim için hazırlıyor. İçinde de bayağı usta görünüyor. Mükemmel.
bu kısmını sevdim. Hem ucuz hem de eğlenceli görünüyor. Ama diğer tarafı tam züppe işi. Bize gelmez. Biz bu varoş sokakların adamlarıyız. Okey. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada gençler toplanmış. Çin masaüstü oyunu oynuyorlar. What is this name? Macian. 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 Oyunun adı Macian arkadaşlar. Uzaktan görünce bizim okey sandım. Bir Çin masaüstü oyunu. Şöyle semboller var arkadaşlar. Böyle bazı şekillerle. Dominoyla okey karışımı gibi bir şey herhalde. Gençler burada vakit geçiriyorlar. Güzel bir Çin ortamı. Şöyle güzel heykeller içinde güzel Çin ortamında binaları görüyorsunuz. Nereden baksanız Çinli olduğunu anlarsınız. Ve dışarıdaki ortamda bu şekilde gayet güzel bir gerçekten Chinatown yani şurası. Gerçekten güzel. Ve burası da bu mahallenin çıkışı. Artık taksiye atlayıp otele doğru gidebiliriz. Arkadaşlar Straight diye bir mekana geldik şöyle. Hima ile birlikte. Bu bizim Endonezyalı arkadaşımız bize hediyelerini paket olarak göndermişti. Siz zaten bu hediyeleri açmıştık. Kumaş göndermişti. Bugün de onunla birlikte kahvaltı yapmaya geldik. Kendisi bir tereyağlı ekmek yiyor. Yanında da what is this? Kaya. Kaya sos. Kaya jam. Kaya jam. It's made by coconut. Yanında bir kokonat sosu var arkadaşlar. Onunla birlikte yiyor. Biz de riske girmedik. Bir McDonald's istedi. Söyle bakayım. McDonald's istedi. Biz de o yüzden en azından Türk damak tadına yakın bir şeyler olarak şu tosttan söyledik. İşte peynirli şu bu. Tam tost gibi de durmuyor açıkçası. Biraz da soğudu. Ve Endonezya'nın kendisine özgü bir kolası olan Badak. Badak. Üstünde gergedan var. Ne mesajı vermeye çalışıyorlar bilmiyorum. Badak isimli kolasını deneyeceğim. Bunu tabii ki içeceğim. Naneli kola evet. Kokladığınızda nane kokusu geliyor. Şöyle. Koklayın. Nane kokusu geliyor arkadaşlar. Daha henüz tadına bakmadım. Sadece kokusunu aldım. Ve sonrasında bir iki yerel meyve deneyeceğiz. Onu da yanımıza getirdik. Yemekten sonra deneyeceğiz. Herkese afiyet olsun. Hima, do you want to say anything? What? I don't know. Basically, I'm not really like very fluent in front of the camera. So hi guys. Okay. Okay. Hi guys. Biz şimdi yemeklerimizi yiyelim. Bize afiyet olsun. Kahvaltımızı yapalım. Açay oynamaz arkadaşlar. Arkadaşlar tost şöyle bir şey. İçinde peynir var. Biz özellikle tuzlu olsun istemiştik. Ama Endonezyalı arkadaşlar bunun dışına tatlı bir şeyler sürmüşler. Ekmeğin kendisi tatlı. Yani şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ekmek tatlı. İkinci olarak kola değil arkadaşlar. Bu bildiğiniz suya karıştırılmış Vicks içiyorum gibi bir etkisi var. Çok beğenmedim. Ama soğuk olduğu için içeceğim hepsini. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar sonunda Jakarta'dan Bandung'a giden meşhur panoramik trene bindik. Yukarıları falan çekebilirsin. Arkadan manzarayı izleyebilirsiniz. Şu an Bandung'a doğru giderken yağmur yağıyor. Gördüğünüz gibi. Size hızlıca bu olaylardan bahsedeceğim. Ama bugün başımıza inanılmaz bir olay geldi. Yani dehşet bir gündü benim için. Hemen anlatıyorum. Dün gece geç bir saatte otele geldik. Saat 12 gibi Jakarta saatiyle. Gece uyuyoruz. Lan gece 3'te böyle bir uyandım. O da buz gibi. Ya bildiğin donuyorum böyle, tamam mı yani. Üzerime çektiğim pikeyi, ayaklarımı ısıtamıyorum, vücudumu ısıtamıyorum. Buz gibi içerisi yani. Lan ne oluyor dedim böyle. Klima mı açık kaldı? Yok, klima da açık değil. Lan dedim nasıl böyle bir soğuk olabilir? Virgüle bakıyorum üstünü açmış. Örtüyorum üstünü, sonra bir daha açıyorum üstünü falan. Şöyle virgüle dokundum, buz gibi. Virgül. Lan dedim öleceğiz herhalde dedim, tamam mı? Hani bu kadar soğuk. Ne alaka dedim falan. Ben de onun üstünü örtüyorum, bu iyice üstüne attı. Ve son böyle döndü. İyice üstünü açtı falan. Lan ölecek falan yapıyorum soğuktan. Sonra dedim ki oğlum Jakarta'dayım, ne soğuğu lan dedim, tamam mı? Yani cehennemin bir üst tabakası. Yani sıcaklık olarak. Bu ne soğuk, ne alaka oğlum dedim. Dedim galiba benim ateşim var. Tamam mı?
O ara Birgül bir uyandı. Birgül'e bir baksana dedim, ateşim falan var mı dedi. Ateşim var dedi. Ben normalim dedi. Sen sıcaksın dedi. Ya vücudum sıcak ama içeriden donuyorum, tamam mı? Ha dedim, ilk hastalığımızı yaşadık, geçmiş olsun dedim. Sonrasında dedim ki hemen bunun tıbbi tedavilerine başlıyoruz. Hemen soğuk duşa girdim arkadaşlar gece. Saat böyle 4 falan bu bahsettiğim olay. Gece 4'te soğuk duşa girdim. Daha da uyuyamadım. Telefonla falan takıldım. Sabah 7'ye kadar işte Birgül uyandı. Gittik Hima isimli arkadaşımızla buluştuk. Beraber kahvaltı yaptık. Yedik içtik. Bize ürünleri tanıttı. Meyveler verdi sağ olsun. 10 numara bir insan Hima'da. Onu da zaten göreceksiniz. Sonra Kinan bize bir hediye bırakmıştı. Eski otelime göndermiş. Eski otelime de varamadık. Çünkü trene geç kalacaktık. O hediyeyi alamadık. Koşa koşa panoramik trene geldik. Ucu ucuna yetiştik. İçeri girdik panoramik trene. Gojek'le gittik bu ara taksiyle. Yani insanlar bize acayip yardımcı oldu. Taksici hızlı gitmeye çalıştı. Tren istasyonuna girdik. İnsanlar hemen bizim yerimize işlemleri yaptı. Bize yolu gösterdiler. Yani hızlı bir şekilde geldik. Yine bu videoda da söylüyorum. İnanılmaz mükemmel insanlar kendileri. Trene geldik. Yolculuğa başladık. Yağmur başladı şu an. İçerisi geniş. Şöyle çekebilirsin yukarıları. Güzel bir büyük camlı bir tren yapmışlar. Trende bize ikramlardan bulundu. Bu zaten short videosunu da size göstermiştik. Jakarta ile ilgili short videolarına da bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani daha doğrusu Endonezya ile ilgili ilginç bulduğumuz, yani ya da size göstermek istediğimiz şeylerin videosunu çekiyoruz. Böyle bir kutu verdiler bize. Gördüğünüz gibi. Bunu ilk trende girişte verdiler. Bunun yanında bir su, bir de meyve suyu verdiler. Yani bunun yanında bir su, bir de meyve suyu verdiler. Hidro Koko. Tadına bakmadım, belki kokonatlıdır. Why not? Kokonat. Sonra kutuya bakalım içeriğinde ne var arkadaşlar. Az önce yüzeysel tanıttık ama şimdi tadacağız. Şöyle bir mini pide var. Tamam mı? Samsun pidesi. Küçük ekmeğimsi, krakerimsi bir şey. Şöyle bir kruvasan var. Kruvasan. Bakery yazıyor zaten. Şöyle bir atıştırmalık var içinde. Patlamış mısır ama sanırım yine Endonezya'ya özgü bir şeyler katmışlar buna. Renginden belli zaten, tamam mı? İşte enjoy your meal demiş. Aynı zamanda kutunun üzerinde helal olduğunu da belirtmiş Müslümanlar için. Ve bunun yanında da ben bir kahve istedim. Şöyle sıcak bir kahve, sütlü. Şöyle bir pipet verdiler. Bu aynı zamanda bir karıştırma çubuğu arkadaşlar. Bunu çok beğendim, çok ilginç buldum şu olayı. Hem karıştırma çubuğu hem de pipet. Şimdi hızlıca bunların tadına bakacağım. Kruvasanı en sona bırakacağım. Çünkü en güzelinin olduğunu düşünüyorum. Şu an hastayım. Yani birkaç kere ateşim çıktı gün içinde. O yüzden çok fazla karıştırıp bir şeyler yemek istemiyorum. Hemen hızlıca popcorn, patlamış mısırın tadına bakacağım arkadaşlar. Şöyle açalım. Normalde de patlamış mısır sevmem. Bir de bunu deneyelim. Şekerli. Bildiğiniz üzerine şeker dökmüş bu. Yani bu beyaz leblebiler olur ya, böyle dışı beyaz. Şekerli. Böyle pütür pütür. Ondan. Onun mısır olan. Şeker o şeker yani. Öyle hayal et tamamen. Ama güzel. Ben bunu yerim. Yani patlamış mısır değil de o şekeri daha yumuşağını yiyormuşum. Bu böyle Samsun pidesi görünümlü ekmeği şimdi tadacağım. Ne diyorsun, tatlı mı? Tatlı. Bizim çorbaya attığımız katır ekmekler, galetalar var ya, galetalar. Galeta gibi. Ama tatlı. Burası bak. Bunu beğendim. Bunlar böyle Tereyağlı gibi. tereyağlı peynirli gibi. Tabii yanında şunu da test edeceğim. Hidro Koko. Geçen Chinatown'da orijinal içmiştik direkt yani Hindistan cevizinden. Çok beğenmemiştim. Buna bakayım. Bunu da beğenmedim. Hatta bunu hiç beğenmedim. Emin olayım beğenmediğime. Yok baba, Hindistan cevizi bana göre değil ya. Şunun yanına bir süt olsaydı daha iyi olabilirdi. Samsun pide görünümlü galeta, tereyağlı peynirli galeta da böyle. Ve benim iyi olduğunu düşündüğüm şeye geleceğiz. Çokolatli kruvasan. Şöyle bir kıvam var. Yumuşak. Hemen bir tadına bakayım. Gayet güzel. Biraz küçük yapmışlar. Endonezyalılar için olabilir.
Üstüne bir de kahve. Bu arada çikolatasının tadı güzel. Bunu gerçekten beğendim. Ne bu acaba? Bakery diyor ama ben bundan bir tane daha isterim yolda. Bu arada burası VIP değil mi? Business tarafı. Business'tayız arkadaşlar. Panoramik trene binmek çoğu Endonezya için hayal gibi bir şey. Dışarıdan bizim videolarımızı çekiyorlar biz giderken. Çoğu kişi şaşırıyor biz bu trene bindiğimizde. Seviniyorlar bizim adımıza. İnanılmaz insanlar. Öyle kıskançlık, kinlik falan yok. Türkler gibi değiller. Bunları çok beğendim. Kahve dediğim gibi. Hem karıştırma çubuğu hem pipet yapmışlar. İnanılmaz bir inovasyon. Bu sütlü bir kahve. Kahve çok iyi. Kahve harbiden çok iyi, sıcağı böyle. Şöyle söyleyeyim hatta. Endonezya'ya geldiğimden beri içtiğim en iyi kahve. Net söylüyorum, inanılmaz bir tadı var. Çok iyiymiş, ben bir kahve daha içerim. Sütlü ama sert bir kıvam da var. Ne güzel lan, keşke bir tane daha yedim. Bunu yediğim için diğerlerini yiyip ağzım tadını bozamam baba. Belki birkaç saat sonra bunu yerim. Nasıl yerim? Şimdi koltuklar dönüyor arkadaşlar. Biz böyle yan yana oturuyoruz ya bu şekilde. Şu şekilde dönüyor ve yüzümüz cama doğru dönüyor. Bu şekilde panoramik tren moduna geçebiliyorsunuz. Ve bütün manzarayı yol boyunca izliyorsunuz. Bu trenin olayı zaten bu. Görüyorsun şurada bak, çevir. Burada insanlar çevirmişler, cama doğru izliyorlar. Biz de şimdi birazdan onu yapacağız. Çevireceğiz ve size nasıl bir görüntü olduğunu da göstereceğiz. Şu an tren istasyonda durdu. Yağmur da var. Biraz yeşillik tarafa geçince de size oraları gösteririm. Yol boyunca neler görüyorsunuz. Bu ara yol boyunca bu videolara paso yeşillik görüyor musunuz? Sürekli orman içinden gidiyor musunuz gibi bir şey var. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Jakarta'nın varoş mahallelerini de görüyorsunuz. Uzaklarda lüks yerleri de görüyorsunuz. Tarlaları da görüyorsunuz, orman da görüyorsunuz, küçük küçük şehirler de görüyorsunuz. Yani biz bildiğin bizim Doğu Ekspresi güzergahı gibi bir tren. Yani fakirliği de görebiliyorsunuz, zenginliği de görebiliyorsunuz. Daha çok fakirliği görüyorsunuz. İnşallah hepsi bir gün çok zengin olur da bu trene biner. Yani şey için söylüyorum, Endonezyalılar için. Bence daha iyisini hak ediyorlar. Bu dünyada cenneti yaşamalılar bence. O zaman şimdi şu kahveyi içeyim. Tamam, içmeyeyim, hatun kızdı. Kahve içmeyeyim. Direkt bunu çevirelim. Size nasıl görünüyor gösterelim. Hadi bakalım. Görüyorsunuz nasıl mutlu? Çünkü sonunda istediği oldu. Buraya doğru çevirdik arkadaşlar koltukları. Şöyle görüyorsunuz. Burası panoramik trenin olayı bu arkadaşlar. Şöyle manzarayı izliyorsunuz. Geçtiğimiz yerlerden. Yani koltukları cama doğru çeviriyorsunuz ve her yeri bu şekilde görebiliyorsunuz. Bandung'a kadar böyle gideceğiz. Tavsiyem araba hapı alın, böyle yan yana gidince mideniz bulanabilir. Böyle manzarayı izleye görüyorsunuz arkadaşlar. Tarlalar, nehirler, yağmur yağdığı için pis görünüyor. Şöyle uzak yerler. Panoramik tren bu. Fiyatı ne kadardı bunun? 3000 lira. 2 kişi 3000 lira arkadaşlar. Normal hızlı tren de var. Jakarta'dan Bandung'a giden. Ama biz bunu tercih ettik. İzleye gidelim. Kaç defa geleceğiz oğlum Jakarta'ya? Bandung'da bizi Renault karşılayacak. Renault dediğim araba değil arkadaşlar. Renault isimli bir Bandung'lu arkadaşım. Çok da iyi bir insandır kendisi. Zaten Endonezyalılar arasında kötüsüne denk gelmedik henüz çok şükür. Renault bizi karşılayacak ve biz de Bandung'da kısa bir tur yapacağız. Akşamda bir geleneksel masaj yapalım diyor. Çünkü bugün zaten ben hastayım. Bir iki yakın yeri gezeceğiz. Asıl tur yarın başlayacak arkadaşlar. O zaman Bandung'a vardığımızda görüşürüz.